Bu eser, yazar Sibel Özgür tarafından kaleme alınmış olup, tüm bölümler telif hakkı ile korunmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya kullanılamaz. Vaha'ya Uyanış Bölüm 3 Kabus başlıyor. Uykunun en derin yerinde Mozart'ın Lacrimosa'sı geliyordu kulaklarına. Uykuyla uyanıklık arasındaki bir bilinçle rüya olduğunu düşündü. Ses alt kattaki salondan geliyor gibiydi. Rüya olduğunu düşünerek başlangıçta pek kulak asmadı. Ama ses kesilmiyor, hatta giderek daha da şiddetlenerek yükseliyordu. Kalbi yerinden çıkacakmış gibi çarpmaya başladı. Nereden çıkmıştı şimdi bu müzik sesi? Gözlerini açıp yavaşça doğruldu. O kadar karanlıktı ki hiçbir şeyi göremiyordu. Yatağın başındaki lambanın düğmesine dokundu ama ışık açılmadı. Bir kez daha denedi. Elektrikler gitmiş olmalıydı. Sakin ol Sahra. Her şey kontrol altında. Bunu birkaç kez tekrarlasa da bir türlü sakinleşemiyordu. Söylediğine kendisi de inanmıyordu çünkü hiçbir şey kontrol altında değildi. Yataktan ayrılıp yavaşça ayağa kalktı. Kör karanlıkta yönünü bulmaya çalışıyordu. Eliyle duvarları takip ederek merdivenin başına kadar geldi. Evet, ses salondan geliyordu. Ürkek adımlarla dikkatli bir şekilde merdivenlerden indi ve salona yöneldi. Yanan şöminenin ışığı duvara yansıyordu. Yatmadan önce şöminenin söndüğünden o kadar emindi ki iyice heyecanlanmaya başladı. Kalp atışları daha da hızlanmıştı. Yavaşça salona doğru ilerledi ve kapıda durdu. Neyle karşılaşacağını bilmediği için içeriye girmeye bir türlü cesaret edemiyordu. Ama insan ne kadar korkarsa korksun, ortada bir gizem varsa eninde sonunda onu çözmek için korkusunun üzerine mutlaka giderdi. İnsanoğlunun doğasında vardı bu. Sahra bir süre için tereddüt etse de sonunda salona girmeye karar verdi. Bu merakla orada öyle dikilmektense gidip gizemi çözme fikri daha ağır basmıştı. Salona girdiğinde teras kapısının açık olduğunu fark etti. Sabahki esintiye çok benzeyen bir esintiyle açılmıştı kapı. Yanan şöminenin ışığı dışında hiçbir şey yoktu. Müzik aynı ritimle çalmaya devam ediyordu. Sahra korku içinde salondan geçerek açık kapıdan terasa çıktı. Gördüğü manzara karşısında dehşete düştü. Bütün şehir karanlığa gömülmüştü. Tek bir ışık dahi yoktu. Ürkütücü bir rüzgar uğultusu müziğin sesine karışıyordu. Korku filmlerini andıran bir sahneydi adeta. Sahra neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. İçini iyiden iyiye korku sarmaya başlamıştı.
Karanlıkta yalnız kalmış, küçük ve savunmasız bir çocuk gibi titriyor, kalp atışı ve vücut ısısı gitgide yükseliyordu. Hareketsiz bir şekilde öylece karanlığı seyrederken kuyruk sokumundan yukarıya doğru bir şeyin hareket ettiğini hissetti. Donup kalmıştı. Arkasını dönüp bakmaya cesaret edemiyordu. Hareket eden şeyin omurgasından yukarıya doğru çıktığını hissedebiliyordu sadece. Müzik sesi giderek yükseldi. Vücudu iyice titremeye başladı. Artık her şey kontrolden çıkmıştı. Korkunç bir histi bu. Ne bağırabiliyor, ne de hareket edebiliyordu. Sırtından yukarıya doğru hareket eden şeyin ne olduğunu anladığında daha da dehşete kapılmıştı. Bu kocaman bir yılandı. Yukarıya doğru yükseldi, yükseldi ve en sonunda kafasının tepesinden çıkıp bütün vücudunu çevreledi. Şimdi Sahra'nın bütün bedenini ele geçirmiş ve onu tamamen savunmasız bırakmıştı. Hiçbir şekilde hareket edemiyordu. Tam o an nefesini tuttu. Zamanın durduğunu hissetti. Bu birkaç saniyelik kısa bir andı. Sahra daha fazla dayanamayıp tuttuğu nefesi bıraktığında onu çevreleyen simsiyah yılan koca bir ejderhaya dönüştü ve gökyüzüne doğru yükselip bütün şehrin semasını kapladı. Ağzından öyle bir ateş çıkardı ki karanlığa gömülen koca şehir bir anda alev alev aydınlanmıştı. Çığlıklar içinde uyandı. Kalbi o kadar hızlı atıyordu ki nefes alıp verirken boğazı parçalanacakmış gibi acıyordu. Vücudu terden sırılsıklam olmuştu. Hemen yatağın başındaki lambayı açtı. Lamba yanıyordu. Elektrikler gitmemişti. Müzik sesi de yoktu. Korkunç bir kabus görmüştü sadece. Bu gerçek onu biraz olsun rahatlatsa da hala o kabusun etkisindeydi. Yataktan çıkıp banyoya koştu. Yüzünü arka arkaya hızlıca birkaç kez yıkadıktan sonra kafasını kaldırıp aynada kendisine baktı. Hala nefes nefeseydi. Yüzünü havluyla kuruladıktan sonra bir süre daha aynaya bakmaya devam etti. Göz bebekleri kocaman olmuştu. Az önce ne yaşanmıştı öyle? Bu kabus da neyin nesiydi? Banyoda sıkışmış gibi hissetmeye başladı. Duvarlar üzerine üzerine geliyor, bütün vücudu titriyordu. Yatak odasına dönüp saate baktı. Saat henüz gecenin 2'siydi. Artık yatak odası da dar gelmeye başlamıştı. En iyisi terasa çıkıp biraz temiz hava almak diye düşündü. Belki biraz olsun sakinleşebilirdi. Üzerine hırkasını geçirip hızla merdivenlerden aşağı indi. Salona girerken biraz tereddüt etti. Az önce rüyasında yaşadıklarının etkisinden henüz çıkamamıştı. Yavaş adımlarla salonun kapısına gelip ışığı yaktı. Her şey normal görünüyordu. Gözü sabah kırılan tabloya takıldı bir kez daha. Tüylerinin ürperdiğini hissetti. Hızlıca terasa çıkıp sakinleşmeye çalıştı. Fakat fayda etmedi. Kalp atışları bir türlü düzelmiyordu.
Sırtındaki ağrıyı yeniden, bu kez daha kuvvetlice hissetti. Kuyruk sokumundan başının tepesine kadar arka tarafı komple ağrıyordu. Ağrı şimdi göğüs kafesini de doldurmuştu. Sahra hem fiziksel hem de ruhsal acı çekiyordu. Her şey kontrolden çıkmıştı. Tıpkı az önce gördüğü kabustaki gibi. O kadar gerçek görünüyordu ki sanki yeniden aynı şeyleri yaşıyor gibiydi. Havanın serinliği bile vücudundaki ateşi söndüremiyordu. Ayakta duracak gücü kalmamıştı artık. Hemen yanındaki sandalyeye oturdu. O kadar hızlı nefes alıp veriyordu ki bir an için boğazından kan geliyormuş gibi hissetti. Bir süre oturduktan sonra tekrar ayağa kalktı. Banyoya gidip kendini soğuk suyun altına atmak istedi. Bunun düşüncesi bile boğuluyormuş hissi verdi Sahra'ya. Vazgeçti. Salona dönüp kendi köşesine oturmayı düşündü. Belki orası iyi gelirdi. Her zaman iyi gelmişti zaten. Hızla salona girip yerine oturdu. Değişen hiçbir şey olmuyor, durum daha da kötüye gidiyordu. Ne yapsa fayda etmemişti. Tunç'u aramayı düşündü bir an. Ama telefonu yukarıda kalmıştı. Panikle aşağıya inerken yanına almayı akıl edememişti. Zaten saat gecenin 2'siydi. Bu saatte onu da rahatsız etmek istemiyordu. Bu fikirden de vazgeçti. Kendi işini kendi halletmeye o kadar alışkındı ki bunu da halledebilirdi. Diğer türlü aciz bir insan olduğunu düşünürdü. Nefesi kesilecek gibi oldu. Bu sabah gözünü açtığından beri bir şeylerin ters gittiğinin zaten farkındaydı. Ama bu kadarını asla tahmin edemezdi. Tahmin edemeyeceği daha çok şeyler olacaktı bu gece. Bunlar şanslı dakikalarıydı. Endişe ve panik iyice ele geçirmişti Sahra'yı. Bir an ölecek gibi hissetti. Buraya kadar sanırım, dedi içinden. Böyle durumlarda hayatım film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti derler ya, işte tam olarak bunu yaşıyordu. Geçmişinin bir fragmanını izliyordu adeta. Ne kadar da renkli bir hayatım varmış diye hayıflandı kendi kendine. Belki de bunu ilk kez fark ediyordu. Daha önce hayatına hiç dışarıdan bakma şansı olmamıştı. İçeriden bakınca da çoğu şey fark edilmiyordu. Dikkatini başka şeylere vermeye çalışıyor fakat fayda etmiyordu. Nasıl bir şey olduğunu pek bilmese de panik atak krizi geçiriyor olabileceğini düşündü ki bu en iyi ihtimaldi. Diğer ihtimalleri düşünmek bile istemiyordu. Böyle durumlarda hastaneye gitme fikrini ise hiçbir zaman sevmemişti. O güçlüydü ve kendi kendini halledebilirdi. Bu böyle olmayacak, dedi kontrolü tekrar ele aldığına kendini ikna eden bir tavırla. En iyisi dışarı çıkıp biraz dolaşmak. Verdiği bu masum kararın hayatını kökten değiştireceğini nereden bilebilirdi ki? Kendini kötü hissettiği zamanlarda genellikle saat kaç olursa olsun arabasına atlar, şehirde biraz turlar, amaçsızca dolaşıp kafasını boşaltırdı. Bu ona her zaman çok iyi gelmişti. Yalnız başına yabancısı olduğu caddelerde dolaşmak, her tür gelir grubundan insanların yaşadığı sokaklara girip çıkmak, yapmayı sevdiği şeylerdendi. Ruhuna iyi gelen bir müzik eşliğinde bunu yapmanın keyfi daha başkaydı tabii. Bunu gece yapmayı daha çok sevmesinin ise bir sebebi vardı elbette. Şehirler gerçek yüzlerini gece gösterirlerdi.
Gece şehirlerin maskesi düşer, bütün güzellikler ve çirkinlikler bir bir ortaya çıkardı. Şehirde herkesin ruhuna iyi gelen bir yeri vardır ya, Sahra içinde bu yer, şehri tüm ışıltısıyla gören bir tepeydi. Arabasıyla oraya gider, bazen orada tek başına saatlerce zaman geçirir, bir yandan müziğini dinlerken, diğer yandan şehir ışıklarının dans gösterisini seyrederdi. Işıkların neden hareket ediyormuş gibi göründüğü ya da şehrin neden gitgide bu kadar genişlediği üzerine kafa yorardı. O kadar iyi hissederdi ki orada zamanın nasıl geçtiğini anlamazdı bile. Bütün şehir ayaklarının altındaydı ve o en tepedeydi. Hayat felsefesine oldukça uygun bir mekan seçmişti kendine. Bazen Tunç'la giderlerdi oraya. Tunç'un sahraya ulaşamadığı zamanlarda ilk bakacağı yer orası olurdu. Ama nedense bu gece pek gitmek istemiyordu o tepeye. Kuş uçmaz, kervan geçmez, ıssız bir yerdi sonuçta. Ruh hali böyle bir yer için şu an pek de uygun değildi. Yalnızdı, korkuyordu ve ciddi ağrıları vardı. Çıkıp sadece biraz turlamak yeterli gelir diye düşünmüştü. Daha fazla zaman kaybetmeden bir an önce çıkmak istiyordu. Yeterli gücü kendinde bulduğu anda hemen ayağa kalktı ve yukarı çıkıp hızlıca eşofmanlarını giyerken acaba bu halde araba kullanabilecek miyim diye geçirdi aklından. İlk kez kendinden şüphe etmişti ve bundan hiç hoşlanmamıştı. Herhangi bir şeyi yapamamak fikri hiçbir zaman iyi gelmemişti ona. Çok iyi bir sürücüydü. Babası ona küçük yaşlarda öğretmişti araba kullanmayı. O zamanlar babası arabayı kullanırken sürekli onu gözlemler, ondan bir şeyler öğrenmeye çalışırdı. Uygun yaş gelir gelmez de ehliyetini almıştı. Her zaman, her durumda araba kullanabilirdi. Fakat şimdi durum farklıydı. Daha önce hiç hissetmediği kadar kötü hissediyordu kendini. Ama bir şekilde çıkmalıydı artık. Nasıl olsa 1-2 saate sakinleşip dönerim diye düşünerek evden ayrıldı ve arabasına binip yola çıktı. Tabii ki bu yolun onu bambaşka bir aleme götüreceğinden ve eve döndüğünde artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağından henüz haberdar değildi.